Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu alıç fidanı, alıç ağacı nasıl budanır? Sizlerle bugün alıç fidanının dikim budaması nasıl yapılır? 1 yaş, 2 yaş ve 3 yaş alıç fidanı nasıl budanır? Son olarak da 4 yaşında bir alıç ağacı nasıl budanır? Perilerin Bahçesi içerisinde 200'den fazla alıç ağacı bulunmakta. Bu ağaçlara nasıl bir şekil veriyorum? Önümde görmüş olduğunuz daha sık dallı olduğu için burada göstermek istiyorum. Formu burada daha belirgin. Tür ismi Crataegus monagina. Bu alıç ağacımızı kesik koni şeklinde budamasını yapıyorum. Yani alt çap 120 santimetre, üst çapı 80 santimetre ve yüksekliği 3 metre olacak şekilde budamaları yapıyorum. Perilerin Bahçesi içerisinde yaklaşık 200'den fazla alıç ağacı bulunmakta. Bu ağaçların hepsinin budaması az önce belirttiğim gibi kesik koni formlu. Yükseklikleri 3 metre, üst daire çapı 80 santimetre, alt daire çapı 120 santimetre. Dikim budaması 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş ve 4 yaş budamaları bu forma göre anlatılmıştır. Yeni dikilmiş bir alıç fidanının dikim budamasını nasıl yapacağız? Fidanımız yaklaşık 80 santimetre boyunda bir fidan. Bu aşamada bu fidanımızla ilgili yapacağımız işlem yaklaşık 50 santimetre boyundan güçlü bir tomurcuk üzerinden kesim yapmak. Burada güçlü bir tomurcuk var. Az sonra size göstereceğim. Bu tomurcuğun yaklaşık yarım santimetre ya da 1 santimetre üzerinden eğimli bir şekilde kesim yapıyorum. Bu şekilde kesim yaptıktan sonra yeni dikilen alıç fidanımızın dikim budamasını tamamlamış oluyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi güçlü bir tomurcuk üzerinden yaklaşık 30 derece eğimle bu noktayı kestim. Bu şekilde yeni dikilen alıç fidanımızın dikim budamasını tamamlamış oluyorum. Ana gövdemiz buradan devam edecek. Burada ana gövdemiz devam edecek. Buralardan 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde yan dallar alacağım. Dikim budamasını yapmıştık. Dikim budamasında ne yapmıştık? Yaklaşık 50 santimetreden güçlü bir tomurcuk üzerinden kesim yapmıştık. Yani şu noktadan kesmiştik. Bu yıl ne oldu? Bizim amacımız neydi? Hemen bu kesimin altından yan dallar elde etmek. Kaç tane yan dal elde etmişiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yan dal. Çok güzel dallanma meydana gelmiş. 5 adet. Şu dal birazcık aşağıda, yaklaşık yerden 20 santimetre aşağıda olduğu için bu dalı çıkaracağım. Ayrıca aşı noktasının hemen üzerinden gelen bir sürgün var. Bir filiz var. Bu filizi de çıkaracağım. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi bu geçen yıl bakın şuna 50 santimetreden kestiğim nokta, dikim budaması yaptığım nokta. Buradan ana gövdemiz devam ediyor, liderimiz devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Buralarda tomurcukları var. Bizim amacımız neydi? Buralardan yan dallar elde etmek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 farklı yönlerde 5 yan dal elde ettik. Buradaki dal yere çok yakın, 20 santimetre mesafede olduğu için bunu çıkarıyorum. Evet, burada bir daha var. Alt kısmına aşı noktasının hemen üstünden çıkmış obur bir sürgün. Bunu da ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Kestim. Bakın şöyle baktığınız zaman çok güzel bir dallanma söz konusu. Bakın ana gövdemiz 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yan dal oluşmuş bir 1 yaşında alıç fidanımız.
Alışta benim hedefim neydi? Özellikle beyan alıcının en büyük sıkıntısı yan dal vermiyor olması. Şu yan dalları maalesef beyan alıcı vermiyor. Şu yan dalları. Bu yan dalları elde etmek için uç kesimleri yapacağız. Bakın şuradan başlayacağım. Şu noktadan bir uç kesim yapıyorum. Bakın. Bu tomurcuk üzerinden. Bu tomurcuk buradan devam edecek. Buralardan yan dal oluşturacağız. Aynı şekilde burası için de aynı şey söz konusu. Uç kesimini yaptım. Buradan bu tomurcuk bu şekilde sürecek ve buralardan yan dal elde edeceğim. Aynı şekilde buradan da yan dal elde edeceğim. Kesiyorum. Bakın bu noktayı da kesiyorum. Şu çok küçük bir dal. O yüzden şuradan hafif ucundan kestim. Bakın yan dalların hepsini 5 tane yan dalda uç kesimi yaptım. Ve bu liderimiz ana gövdemize yine bir uç kesimi yapacağım. Peki uç kesiminin ne kadar yükseklikten yapacağım? Bu geçen yıl kesmiş olduğum nokta burası. Kaç santimetre yukarıdan bir kesim yapacağım? En üstteki oluşan bu yan dalın 40 santimetre üzerinden ne yapıyorum? Bir kesim yapıyorum. Ve bunun alt noktalarından, buralardan, bu tomurcuklardan yine yan dallar elde edeceğim. Demek ki bir yaş budaması da alışta bu şekilde. Evet, bir başka bir yaş alış fidanı nasıl budanır? Bu noktadan dikim budamasını yapmışız. Geçen yıl 1, 2, 3, 4 tane yan dal vermiş. Burada yapacağımız işlem en üstteki daldan 40 santimetre yukarıda güçlü bir göz üzerinden eğimli bir kesim yapıyorum. Ve bu liderimizi budamış oluyorum. Şimdi de bu yan dalları yaklaşık durumuna göre 1/3 veyahut da çok az dalıyorum. Çünkü zayıf dallar olduğu için dördünün de uç kesimini yaptım. Liderin uç kesimini yaptım. Burada taşlandı. En üstteki dalın 40 santimetre üzerinden kestim ve burada yine buradan en üstteki göz üzerinden yine büyüme sağlanacak ve şuralarda 1, 2, 3, 4, 5 buralardan da yan dal alma hedefindeyim. 2 yaş alış fidanı nasıl budanır? Alış fidanımıza aşağıdan yukarı doğru inceliyoruz. En altta bir dalımız var. Bundan bu sene muhtemelen çok sayıda meyve alacağım. O yüzden kalabilir, kalsın diyorum. Gelecek yıl keseyim diyorum. Çok altta çünkü bu. Bunu gelecek yıl alacağım. Şimdi bakın burada dallanmalar olmuş. 1, 2, 3, 4 tane dal. Şu dik gelişmiş bir dal. Bunu keseceğim buradan. Daha sonra bir yaş budamasını yapılmış ve burada dallar oluşmuş. Yine buralarda da nasıl bir budama yapacağım yakın çekimden şimdi sizlere göstereceğim. 2 yaşında bir alış fidanımız. Alış fidanımızı size şöyle göstereyim. Şimdi budamaya en alt noktadan başlıyoruz. Bakın az önce de ifade ettiğim gibi ana gövde üzerinden buradan bir dal çıkmış. Ancak bu dal yere çok yakın. Bu sene buradan meyve alıp gelecek yıl da kesebilirim. Bu yıl da kesebilirim. Bu yıl keseyim. Yani meyve almak istiyorsanız kalabilir. Bir sonraki yıl ama kesmek zorundasınız. Bu yıl bunu çıkarıyorum. Şimdi hemen üste çıkıyorum. Bakın. Burada dikim budamasında oluşan dallar. 1, 2,
3 ve 4. 4 tane dal oluşmuş. Bakın yine şurada güzel bir yan dal oluşmuş. Ancak şu dal, görmüş olduğunuz bu dal gövdeye paralel büyümüş. O yüzden bu dalı kesiyorum buradan. Buradan bu dalı kestim. Şimdi ne yapıyorum? Burada bir uç budaması yapıyorum. Ki buralardan yan dal alalım. Aynı şekilde bakın burada 2 tane yan dal vermiş. Burada yine şuradan bir uç kesim yapıyorum. Şimdi şu noktadan bir kesim yapacağım. Uç kesimi. Bunu da kestim. Ve şunu da kesiyorum. Uç kesim yapıyorum. Bu uç kesimleri yapmamın sebebi özellikle belen alıcı yan dal verme eğiliminde olan bir tür değil. O yüzden belen alıcında ürün alabilmek için sık sık uç kesim yapmak zorundasınız. Yeterince dal elde ettikten sonra kesimi durdurabilirsiniz. Dikim budamasından sonra bir yaş budaması, bakın burada yapılmış. Burada bir yaş budaması yapılmış. Bir dal oluşmuş burada. Yalnız bu oluşan bu dal bizim liderimize ana gövde üzerine rakip bir dal oluşmuş ve hemen altında da yine bir dal var. O yüzden burada dal olduğu için şu dalı ben kesiyorum. Teğet bir şekilde. Ana gövdeye teğet bir şekilde bu dalı kestim. Daha sonra da en üstteki daldan 40 santimetre mesafede eğimli bir kesim yapıyorum. Bakın uç kesimini yaptım. Şuradaki oluşan dallar bir yaşta oluşan dallar. Buradakiler dikim budamasıyla oluşan dallar. Aşağıdan yukarı doğru tekrardan gösteriyorum size. Bir yaştan fazla yan dal vermemiş. Şurada bir tane yan dalımız var. Bunun uç kesimini yapıyorum. Bakın yine buradaki yan dalımızın uç kesimini yapıyorum. Şunların da ucundan hafiften alıyorum ki yan dallar versin. İki yaş alış budamasını bu şekilde gösteriyorum. Bakın uç kesiminde yaptım ve sonlandırdım. Evet, bir başka 2 yaş alış budaması. Yine aşağıdan başlıyoruz. Bakın burada 2 tane yan dal var. Bu yan dalı uç kesim yapıyorum. Şu noktadan yapıyorum. Burada yan dallar oluşmuş. Buna dokunmuyorum. Bu sene buralardan meyve almak istiyorum. Buradan ve buradan meyve almak istiyorum. Hemen burada yine bir dalımız var. Bunun uç kesimini yapıyorum. Hemen yanında bir dal daha var. Onun da uç kesimini yaptım. Buraya geldim. Bunun da uç kesimini yapıyorum. Ve buradakini de uç kesimini yaptım. Evet, bir başka 2 yaş alıç budaması. Fidanımızı şöyle inceliyoruz, bakıyoruz. En altta bir dalımız var. Bunu kesiyorum dipten. Bakın buralardan dallar oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Buradan uç kesimi yapılmış. Buradan uç kesimi yapılmış. Ve oradan da uç kesimi yapılmış. Burası dikim budaması. Burası 1 yaş budaması yapılmış burada. Bakın kesilmiş. Ne vermiş buradan? Bakın 1 yaş budamasında buradan kesilmiş ve
yan dallarımıza bakalım bir yaşta. 1, 2, 3, 4 tane yan dal vermiş. Ancak bu yan dallar bizim istediğimiz gibi çıkmamış. Bakın bunlar üst üste gelmiş. Bu yan dallar. Buradaki yan dallar da üst üste gelmiş. Biz buradan bu şekilde ve buradan çıkmasını isterdik. Ancak çıkmamış. O yüzden şu iki dalı ben buradan çıkarıyorum. Kestim. İki dalımızı kestim. Bakın buradan uç kesimleri yapacağım. Şuradan küçük bir uç kesimi yapıyorum. Yine aynı şekilde bu dalımız için de bir uç kesimi yapıyorum. Ve şu liderimizin yaklaşık 35 santimetre civarı üst kısmından şurada güçlü bir tomurcuk var. Şuradan kesmek istiyorum bunu. Buradan uç kesimini yaptık. Önceki dallara bakıyorum. Bakın. Burada uç kesimi yaptık ve buralarda yan dallar oluşmuş. Şu kısımdan yine hafif bir uç kesimi yapıyorum. Bakın şu dallardan. Şu daldan da yine hafif bir uç kesimi yapıyorum. Ve bu alıcımızda bu şekilde budamasını tamamlamış oluyorum. Bir kez daha 2 yaş budaması yapmak istiyorum. Fidanımızı gördünüz. Burada bakın. Burada sıra dışı bir durum var. Şu görmüş olduğunuz bakın şu dalımızı şuradan kesiyorum bakın. Şu alanda ilerlemesini istiyorum. Dolayısıyla şuradaki göz üzerinden kestim bunu. Bu şekilde ilerleyecek. Şunlar da yine buralardan yan dallar oluştursun diye bakın buradan yan dal oluştursun diye uç kesimi yapıyorum. Yine aynı şekilde şuradan uç kesimi yaptım. Uç kesimi ve uç kesimi yaptım. Yine şuradan aşağı noktadan bir uç kesimi yapıyorum. Bakın burada şunun için gösterdim size. 2 tane burada bizim şu gövdemiz, ana gövdemize bir rakip var. Bunu dipten çıkarıyorum. Bakın şu şekilde teğet bir kesim yapmıyorum. Yine buradan bir dal çıkacak. Ve yaklaşık şu üstteki dalın 40 santimetre üzerinden bir kesim yapıyorum. Eğimli bir kesim yapıyorum. 2 yaş alıç fidanımızı bu şekilde buduyoruz. Şimdi de sizlerle 3 yaşında bir alıç fidanı nasıl budanır? Evet, aşağıdan başlamak istiyorum. Bakın burada bir dal oluşmuş. Bu dalda yine yan dallar vermiş. Bu dalın uç kesimini yaparak bu kısma doğru, buraya doğru yani şu şekilde büyümesini sağlayacağım. Aynı şekilde bunu da uç kesimi yapıyorum. Burada uç kesimi yaptım ve şunun da uç kesimini yapıyorum. Bakın şurada 2 tane dalımız var. Bunların da uç kesimini yapıyorum. Burada size şunu göstermek istiyorum. Bu bir lamburt. Dalcık ya da dal değil. Dal oluşacak bir şey değil. Burası bize çok sayıda alıç verecek. O yüzden buna dokunmuyoruz kesinlikle. Alıç meyvesi alacağımız kısım. Yine şuradaki dalın uç kısmını kesiyoruz. Bunu kestik. Uç kısımlardan kesiyoruz. Bu yine bize lamburt, alıç tomurcuğu, çiçek tomurcuğu, meyve verecek kısımlar. Yine buradan devam ediyorum. Bakın şurada dışa bakan bir gözden kestim. Bakın gövdeye paralel gelişmiş bir dal. Bunu şuradan kesiyorum. Yine aynı şekilde uç kesimi yapıyorum. Burada da bir uç kesimi yapacağım. Ve en üstteki daldan 40 santimetre uzaklıktan bir kesim yapıyorum. Evet, bu fidanımızı inceleyelim.
En altta bakın bu dikim budamasıyla oluşan dallar. Bunların uç kesimlerini yaptım. Burada yine aynı şekilde uç kesimlerini yaptım. Bir yaşında şuradaki dallar oluşmuş. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2 yaşta görmüş olduğunuz gibi buradan bir kesim yapılmış. 2 yaşında. Buradan bir kesim yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi bu dallar oluşmuş. Bunların da hepsine ne yapıyoruz? Uç kesimlerini yapıyoruz. Hepsinin uç kesimlerini yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Uç kesimlerini yaptık ve en üstteki daldan yine 40 santimetre yükseklikten buradan bu noktadan kesimimi yaptım. 3 yaş alış budaması da bu şekilde tamamlanmış oldu. Gayet güzel bir form oluşturmuş bu alış fidanımız. Baharda çiçeklenip yapraklanınca tekrar çekimini yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. 3 yaş alış fidanımız. Aynı şekilde bakın gövdemiz gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bu gövde üzerinde bu bizim liderimiz, gövdeyi devam ettirecek liderimiz üst noktada. Şunu ne yapıyoruz? Şuradan teğet kesmiyoruz. Ben buradan bir dal çıksın istiyorum. Bakın şu gözden. Şuradaki gözün sürmesini istiyorum o şekilde. O yüzden şu şekilde eğimli bir kesim yapıyorum burada. Ve üstteki dal burada. Üstteki daldan 40 santimetre mesafede bir kesim yapıyorum. Bakın şunu yine dışa bakan bir göz üzerinden kestim. Bakın bu bizim lamburt. Buna dokunmuyoruz. Bu meyve alacağımız kısımlar. Bu şekilde yine aynı şekilde lamburt olmuş. Burada çiçek tomurcukları oluşacak. Buraya geliyoruz bakın. Şunu yine ne yapmışız? Buradan uç kesimi yapmışız. Şuradan bir dal oluşmuş. Ancak bu dal gövdeye paralel olduğu için ben şuradan tekrardan bir kesim yapıyorum. Buradan büyümesini istiyorum. Bunu da yine aynı şekilde dışa bakan bir gözden kestim. Aynı şekilde burada da yine şu dalımızı yine dışa bakan bir göz üzerinden kestim. Şunları bakın, şunların hepsini kesiyorum bakın. Yani dışa bakan göz demek de bir noktada yanlış. Yani mesela şurada ben şu alanı doldurmak istiyorsam dışa bakan göz değil de bakın şuradaki tomurcuk üzerinden kesim yapabilirim. Bakın şuradaki tomurcuk üzerinden kestiğimde bu noktada ilerlemeyecek. Bu noktada ilerleyip bu alanı dolduracak. Bakın şu tomurcuğumuz bu şekilde büyüyecek. Bu şekilde büyümeyecek. Aşağıda bir dalımız var. Bunu yine uygun yerden kesiyorum. Bakın şu paralel büyümüş. Bunu da bu şekilde açtım. Yine bunu da dışa bakan bir göz üzerinden kesiyorum. Şunu da kesiyorum. Üç yaş alış fidanımız bu şekilde budaması yapılmış oldu. Buradan liderimiz devam edecek. Şuralardan tomurcuklardan yan dallar oluşmasını istiyorum ben. Başka 3 yaş alıç budaması. Bu son derece güzel gelişmiş bir alıç. Bakın burada şu dalı kesiyorum. Burayı rahatlamak istiyorum. Açmak istiyorum. Burada yeterince şunu kesiyorum bakın. Burada uç kesimi yapmıyorum bakın. Şunlara hiç dokunmuyorum.
Niye uç kesimi yapmıyorum? Özellikle bu alıç ağacı fidanını seçtim size. Bakın yeterince yan dallarımız mevcut. Bakın burada şu noktadan kesim yapsam buralardan daha fazla yan dallar alacağım. Alabilirim ama hep filiz verecek, sürgün vereceği için bu defa meyve daha az alacağım. O yüzden dokunmuyorum. Yeterince benim dallanmalarım oluşmuş. Yeterince dal var burada. Bu kısma o yüzden dokunmuyorum. Bakın şunlar topuzlar. Bakın bu topuz. Şunlar lamburtlar. Buralar hep bize meyve verecekler. Bunlara hiç dokunmuyoruz. Çiçek tomurcukları oluşacak buralarda. Bunlara dokunmuyoruz bunlara. Bakın buradan bir uç kesimi yapılmış. Ben burada dallanma istiyorum. Bunu bu noktadan kestim. Bunu da bu noktadan kestim. Buralardan dallar oluşmasını istiyorum. Ve bunu da 40 santimetre yukarıdan üstteki dalın 40 santimetre üstünden eğimli bir şekilde kesiyorum. Yani benim hedefim ne bu sene? Buralardan kesim yaptım. 1, 2, 3 noktadan kesim yaptım. Buralardan yan dallar oluşturmak ve şu kesim yaptığım noktanın bu kısımlarından yan dallar elde etmek bu yıl. Evet, bir başka 3 yaşlı alıç fidanı. Yalnız bu alıç fidanının farkını şimdi yakın çekimde sizler de göreceksiniz. Bu alıç fidanımızın türü Crataegus tanestifolia. Yine sofralık bir alıç çeşidi. Beren alıcının en büyük sıkıntısı maalesef yan dal vermiyor. Evet, şimdi bir başka 3 yaş alıç fidanının budamasını sizlere göstereceğim. Yalnız bu alıç fidanının farkı şu. Daha önce budama yaptığım tüm alıçlar Crataegus azarolus, yani beren alıcıydı. Şimdi budama yapacağım Crataegus tanestifolia, yine sofralık bir çeşit. Bunu budamasını yapacağım. Farkı şimdi yakın çekimden sizlere göstereceğim. Alıç fidanımızı aşağıdan itibaren size göstermek istiyorum. Lütfen inceleyin bir. Dikkatlice bakın. Şimdi birlikte inceleyelim. Aşağıdan itibaren bakıyoruz. Bakın. Beren alıcında bu şekilde yan dallar vermiyor. Ben bunu özellikle hiç budamadım. İlk kez bu yıl budayacağım. Yan dal gelişimi, topuz, lamburt ve kargı gelişimini gözlemlemek için budama yapmadım. Geçen yıl az bir budamasını yaptım. Onun haricinde budama yapmadım. Bakın aşağıdan itibaren bu alıcımızı incelediğimizde bakın şunlar topuzlar, lamburt olacak, çiçek tomurcukları oluşacak. Bakın burada bir kargı oluşmuş. Bakın şurada dalcık var. Bakın hep topuzlar oluşmuş. Bakın. Bakın kargılar. Bunlar kargı. Bakın bunlar hepsi meyve tomurcuğu. Bunlara dokunmuyoruz. Buralardan biz meyve alacağız. Bakın. Buralardan hep meyve alacağız. Ana gövde üzerinden kendiliğinden oluşuyor. Beren alıcında böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden özellikle bu alıç çeşidini sizlere göstermek istedim. Şimdi bu 3 yaş tanastifolia'dan şuradan bir kesim yapıyorum. Bakın şuradan bir kesim yaptım. Şunu kesiyorum. Buradan kesim yaptım. Bakın şurada meyve göz üzerinden bir kesim yaptım. Bakın dışa bakan bir göz üzerinden buradan kesim yaptım. Burada şunu yine teyit değil eğimli bir şekilde kesiyorum.
Bakın. Bu 3 yaş alıç fidanımızda bu şekilde budamasını tamamlıyoruz. Zaten az önce de ifade ettiğim gibi alıç fidanını istediğimiz şekle getirdikten sonra budama mümkün olduğunca yapmayacağız. Çünkü budama yeni dallanmaların oluşumuna neden olacağı için o formu oluşturacağımız az önce bahsettiğim alıç formunu koruyacağız. Fazla budama yapmayacağız. Bakın buradaki bilen alıcını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz dalı lütfen inceleyin. Yukarı kadar inceleyin. Yaklaşık 1 metre 20 santimetre boyunda. Ancak hiçbir şekilde dallanma yok. O yüzden bakın şuradaki şu kısma da bakın. Hiçbir şekilde dal yok. Burada bir kesim yapmışım. Burada bir 3 tane dal elde etmişim. Bakın. Aynı şekilde hiçbir şekilde dallanma yok. Topuzlar, lamburtlar, kargılar oluşmuyor beğen alıcında. O yüzden ifade ediyorum, sık sık istediğimiz şekli, istediğimiz kadar kargı, dalcık, dal elde edinceye kadar beğen alıcında budama yapmamız gerekiyor. Az önce göstermiş olduğum Cratericus tanastifolia'yı incelediğiniz buralarda, bu gövde topuzlarla, kargılarla doluydu. Ancak belen alıcında maalesef topuz, lamburt ve kargı oluşmuyor. Evet, buradaki görmüş olduğunuz bir başka alıç türü 3 yaşında Cratericus pontica türü. Bunun da yine az önce Thanastifolia'da olduğu gibi bakın çok sayıda bakın kargılar oluşmuş. Kargılar, lamburtlar oluşmuş. Gövdeler kendiliğinden oluşuyor. Çok sayıda. Bilen alıcından bunlar maalesef oluşmuyor. Burada fazla uç kesimi yapmıyorum. Bakın sadece şu noktada bir kesim yapacağım. Bunun budamasını. Bakın şurada ikiye ayrılmış. Şu güçlü bir dal. O yüzden bunu bırakacağım. Bunu o dipten teğet bir şekilde çıkarıyorum. Ana gövdeyi teğet bir şekilde çıkardım bunu. Bakın. Ve buradan bir uç kesim yapıyorum hafif. Sadece şurada şunu biraz açmak istiyorum. Birazcık güneş alsın istiyorum. Şunu da keseceğim. Biraz güneş alsın istiyorum. Bunda oldukça fazla dal, dalcık, lamburt, kargılar oluştuğu için bu pontika alıç türünde uç kesimi yapmıyorum. Ama belen alıcında bakın şu görmüş olduğunuz lamburtlar, dalcıklar, kargılar oluşmuyor. O yüzden pontikada, Cratericus pontica türünde uç kesimi yapmıyorum. Çünkü çiçek tomurcukları çok sayıda kendiliğinden oluşuyor. Evet, son olarak sizlere 4 yaşında bir alıç ağacı nasıl budanır? Bu aşağıdan başlamak istiyorum. Bakın şunlar birbirine değecek. Şunu buradan çıkarıyorum. Uç kesimi yapıyorum buna. Şu çok aşağıda, bunu çıkarıyorum. Yine bunu uç kesimi yaptım. Uç kesime ve uç kesim yaptım. Şu üçüne de. Şuraya geliyorum. Evet, burada kuruyan kısımlarını kestim. Şunu buradan kestim. Bu şekilde büyümesini istiyorum. Buradakini bu tarafa gitmesini istiyorum.
Bunu aynı şekilde bu tarafta boş alanım var. Güçlü bir sürgün üzerinden kesiyorum. Bakın şuradaki tomurcuk üzerinden bu şekilde filizlenecek burası. Buraya geliyorum. Bakın buraya yine şuradan bir uç kesim yaptım. Şu noktaya geliyorum şimdi. Buradaki dallarımızı incelediğimizde bakın şunlar birbirine değen kısımlar. Şunu çıkarıyorum buradan. Bunu dışa bakan göz üzerinden kestim. Bu buraya değeceği için bunu çıkardım buradan. Dışarı bakan göz üzerinden çıkardım ki buralardan dallar istiyorum ben. Aynı şekilde şu ikisi birbirine paralel. Şu içe bakan kısmı kestim. Bunu şurada boş bir alanım var. Bu yönde büyümesini istiyorum. Bunu yine dışarı bakan bir göz üzerinden kesiyorum. Bunu da bu kısma doğru büyümesini istiyorum. Buradan kestim. Bakın burada şu liderimiz olacak, devam edecek. O yüzden şu ikisini de buradan teyit değil yalnız. Yeni dal çıksın istiyorum. Bunu da yeni dal çıksın istiyorum. Bu da yeni dal çıksın istiyorum. Sadece şunu bırakıyorum. Ve buradan uç kesimi yapıyorum. Bir başka 4 yaş alıç ağacımız. Aşağıdan itibaren budamaya başlayalım. Şunlar üst üste gelmiş. Bunlar normalde buradan çıkarmam gerekir ancak bu alanda yeterince dal çıkmadığı için bunu bırakıyorum ve şu kısımdan sert bir kesim yaparak buralarda dallanmalar olsun istiyorum. Şu gövdeye paralel bunu çıkarıyorum şu noktadan. Bakın buna bir uç kesim yapıyorum. Bakın buradan uç kesim yapılmış. İki tane dal vermiş. Uç kesim yaptım. Buralardan dal istiyorum çünkü. Şu noktaya geldim. Yine bakın şu noktadan kestim. Bu noktadan kesmemin sebebi ben buradan büyüsün istemiyorum. Buradan bu tarafa doğru gelsin istiyorum. Çünkü buralarda dal sayısı çok fazla. Bakın şunu buradan komple çıkarıyorum. Şöyle görün. Şuradan uç kesimi yapıyorum. Şuradan yine uç kesimi yapıyorum. Bakın şuradan uç kesimi yapıyorum bu defa. Bunu da bu tarafa gitsin istiyorum. Bu tarafta boş alanım var. O yüzden şu göz üzerinden kesiyorum. Evet, şu kısma geldik. Bunlar yine üst üste gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Bakın şunu ben çıkarıyorum altında. Ve şuradan bir kesim yapıyorum. Bu şekilde büyümesini istiyorum. Şunu birazcık uzaklaştırmak istiyorum. O yüzden şu tomurcuk üzerinden kestim. Bakın bu tarafa doğru gitmesini istiyorum. Bu şekilde gelmesini istemiyorum. Burası tamam. Bakın bu bir kargı. Buradan çiçek tomurcukları oluşacak. Şunu buradan kesiyorum bakın. Buradan kesiyorum. Bunu da dışa bakan bir göz üzerinden kesiyorum. Buna dokunmuyorum. Buna dokunmuyorum. Bunu yine dışa bakan bir göz üzerinden kestim. Ve üst noktaya geldik. Üst kısmında görmüş olduğunuz gibi oradaki bakın şu ve şu lidere rakip, onları teyit değil şu dipten çıkarıyorum bakın. Ama buradan dal istiyorum ben. Dal çıkacak. Bu güçlü değil, bu kalsın, ona dokunmuyorum. Şu güçlü, bunu da çıkarıyorum. Ve şunu da çıkaracağım. Buralardan dal çıkacak. Ve onun uç kesimini yapıyorum.
şuralardan da hafif, çok az uç kesimi yapıyorum. Bu 4 yaş alıç ağacımızın da budamasını bu şekilde tamamlamış oluyor. Alıç ağacı perilerin bahçesinde ismini veren bir ağaç. Şöyle ki Kelt mitolojisinde alıç kutsal sayılır. Sevgiyi ve korumayı sembolize eder. Dolayısıyla alıç ağacının koruyucusu olarak da periler alıç ağacının altında yaşadığına ve alıç ağacını koruduğuna inanırlar. Bundan dolayı da alıç ağacına peri ağacı denir. 2013 yılında perilerin bahçesini ilk kurmaya başladığımda en çok sevdiğim, bahçemde olmasını istediğim ağaç alıç ağacıydı. Alıç ağacı ile ilgili birçok araştırmam oldu. Bu araştırmalar sırasında Kelt mitolojisinde alıç ağacının kutsal sayıldığı ve peri ağacı olarak bilindiğini öğrendiğimde bahçemin ismini, Perilerin Bahçesi ismini koymaya karar verdim. Şu an Perilerin Bahçesi içerisinde 200'ün üzerinde alıç ağacı bulunmakta. Sofralık alıç ağaçları ve süs alıç ağaçları olmak üzere iki grupta alıç ağaçları Perilerin Bahçesi'nde bulunmakta. Süs alıç ağaçları Crataegus deedicata türünün çeşitleri olan Crataegus deedicata, Crimson Cloud ve Florea plana çeşitleri ve Crataegus persimulus türünün çeşitleri bulunmakta. Sofralık çeşit olarak da Crataegus azerolus, belen alıcı, kırmızı alıç, yerli kırmızı alıç olarak bilinen alıç, Crataegus tanestifolia ve Crataegus pontica olmak üzere 4 farklı Perilerin Bahçesi'nde alıç çeşidi bulunmakta. O yüzden 2003 yılından bu yana alıç ağaçlarıyla ilgili birçok araştırmam oldu. Burada sizlere yaklaşık 2013 yılından bu yana 12 yıllık bir alıç ağaçları konusunda deneyimim var. Bu deneyimimi sizlerle bundan sonraki videolarımda paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.